5 çocuklu ailenin ortanca çocuğuyum. 3 erkek, 2 kız olarak büyüdük. Biz Fındıkzade'de büyüdük. Fatihli olarak büyüdük. Hep buralarda kaldık. Rahmetli babamın işi de buradaydı. Onlar çocukken gelmişler. 9 yaşında İstanbul'a gelmişler ve bu semtlere yerleşmişler. Hep buralarda genelde emek vermişler ve babam asla Fındıkzade dışına çıkmamızı, Sur dışına çıkmamızı istemezdi. Hastanemiz, üniversitemiz, her şeyimiz burada derdi. Ben Çapa İlköğretim Okulu'nda okudum. 67'de başladım. Çapa İlköğretim Okulu'nda çok güzel eğitim aldık. Biz de Fındıkzade'de oturuyorduk zaten. Çapa İlköğretim Okulu'nda öğretmenlerimiz vatansever, milliyetçi olarak bizleri yetiştirdiler. Ailemiz bizi öyle yetiştirdiler. Vatan demek bizim için her şey demek. Önce vatan gelir bizim için. Bizim öğretmenlerimiz cumartesi günü öğlene kadardı okul. Öğlenden sonra biz cadde üstünde oturduğumuz için Çapa İlköğretim'den Kızılelma'ya öğrenci topluluğu halinde dağ başını duman almış marşını söylettirerek gidilirdi. Biz böyle bir eğitim içinde geçtik. Onun için bizim için önce vatan gelir. Fındıkzade'de biz çok güzel çocuk mahalle kültürü aldık. Öyle arabalar yoktu. Zaten mahalle içindeydik. Araba yoktu. Biz mahalle içinde oyun oynardık. İp atlamaca oynardık, lastik oynardık, saklambaç oynardık. Mahalleci zaten genelde aynı okula giderdik ilkokul dönemindeyken. İlkokul dönemindeyken biz tiyatro sergisi bile mahalle komşu arkadaşlarımız arasında yapardık. Tiyatro sergisi davetiyeler yazardık, insanlara verirdik bizi gelip seyretsinler diye. O zaman orada 2 katlı evler, boş evler vardı, bina haline gelmemiş evler. Biz o evleri değerlendirir, çocuk 4. sınıfa falan giderken biz oralarda tiyatro sergileri yapardık. Bir de okuma alışkanlığı çok güzel verilmişti bize. Çok kitap okurduk. Ben sabaha kadar kitap okuduğumu annem beni gelip ikaz ederdi. Işığım yanıyor diye, yat artık diye. Ben o kitabı bitirmeden yatamazdım. Çok güzel kitap alışkanlığımız var. Çünkü televizyonumuz yoktu bizim. Görsel olmadığı için biz bu sefer kendimizi okumaya verirdik. Şükür olsun Rabbime. Güzel şeyler okuduk, yazarları okuduk. Şükür olsun bize hayatta dersleri oldu o okuduğumuz Behçet Nuri Güntekinlerin, diğer Orhan Kemal'lerin bize bir hayat tecrübesi oldu. Ben hala şimdi hayatımda o okuduğum romanlarla karşılaştırırım yaşam durumumu. Hep onlara dönerim. İşte dedim ya biz mahallemiz çok güzeldi. Mahallemizde oynardık beraber arkadaşlarla hiç ayrım olmadan. Biz öyle insan ayrımı olmadan büyüdük. Sen olsun, sen busun, sen öyle bir şey asla yoktu. Hepimiz kardeştik, hepimiz beraber birlik içindeydik. Çok güzel okul. 23 Nisanları coşkuyla kutlanırdı. Okulumuz Çapa İlköğretim Okulu o kadar güzel süslenirdi ki coşkuyla süslenirdi. Coşkuyla hazırlanırdık. Vatan Caddesi'nde törene çıkardık. Vatan Caddesi'nde yıllarca bu sürdü. Trabzon Of'tan babam 9 yaşında gelmiş kardeşleriyle birlikte. Çocuk yaşında gelmiş babamlar. Mücadele vermişler, birbirine el ele vermişler. Çok güzel işler yapmışlar. Vatanına, milletine hayırlı insanlar olmuşlar. İş alanları açmışlar insanlara. Allah razı olsun onlardan. Güzel şeyler yapmışlar. Bizleri yetiştirdiler. Bizleri okutmak için babam ve amcamlar dahil bize çocuklarına çok özen gösterdiler. Çok iyi bir insan olalım diye eğitimde, öğretimde özel ilgilendiler. O işlerin arasında bizleri hiç ihmal etmediler. Binlerce kere Allah razı olsun. Annem evde vazifelerini yaptı. Babam bizim geleceğimizi düşündü. Allah razı olsun diyorum. Fındıkzade'de geçti benim çocukluğum. Hep genelde orada, okulum da oradaydı. Çapa İlköğretim'de. Babam okulumuzu zaten seçmişti. O yıllarda revaçta bir okuldu Çapa İlköğretim. Bizi oraya vermişti. 4 kardeş olarak gidip geliyorduk. Ben erkek kardeşimle, ablam, abimle birlikte gidip geliyorduk. Servis olayı yoktu zaten. Okulumuz yakındı. Servis diye bir şey yoktu. Annelerimiz de getirmezdi. Biz kendimiz gider gelirdik. Öyle anne elimizden tutsun getirsin mesafe çünkü azdı. Hep beraber zaten mahallece okula gidiyorduk. Kardeşimle gidiyorduk. Birbirimize destek olalım diye babam aynı sınıfa veriyordu
bizlere. İki kardeş gidelim. Hani sabahçı öğlenci vardı bizim dönemimizde. Öyle gidiyorduk. Onun için servis olayı yoktu. Çocukken bizim oyun alanlarımız yok sayılırdı. Daha çok binalaşma vardı. Biz mahalle içinde oynardık. Mahallede oynardık. Mahalledeki zaten demiştim okul arkadaşlarımız bizim mahalle arkadaşlarımızdı. Hep böyle küçüklü büyüklü erkekler top oynardı. Biz lastik oynardık, ip atlamacı oynardık, saklambaç oynardık, tiyatro sergileri yapardık. Yani hep güzel şeyler yapardık. Bir de sinema revaçtaydı bizim zamanımızda. Türk filmlerine çok giderdik. O zamanlar televizyon yoktu. 68-69 yanılmıyorsam o yıllarda geldi. Biz o etkinliklerimiz, sokak etkinliklerimiz, mahalle arası etkinliklerimiz, bizim bakkalımız bile bize sahip çıkardı. Bizim hiç kimsemize zarar gelmesin diye İsmet amcamız vardı Kızılelma'da. Allah rahmet eylesin. O bize sahip çıkardı. Gözetiminde olurduk. Çok mahalle bakkalımızla da çok güzel ilişkileri vardı ailemizin. Biz her şeyimizi oradan alırdık. Karşı bakkalımızdan tam köşemizdeydi. Alışveriş merkezleri yoktu o yıllarda. Onun için o bizim her şeyimizdi. Biz bir şey alsak bile sonradan ailemizden parasını alırdı. Ama bizi ailemiz öyle bir terbiye etmişti ki asla parasını vermeden hiçbir şey almıyorduk. Ama ilişkiler öyleydi. Mahalle bakkalı çok önemliydi. Bizim İsmet amca derdik, bir daha bir laf çıkmaz ağzımızdan yani. O kadar önemliydi. Şimdi ev içinde tabii ki anne babaya ait bir oda. Bir de günde kullandığımız, ders çalıştığımız, yemek yediğimiz bir odamız. Sonra bizlerin kız ve erkek olarak babamın ayırmış olduğu yatak odalarımız vardı. Böyleydi ama bizim böyle yani aman aman hani çok çalışma masalarımız, biz iki kız kardeş beraber aynı odada karşılıklı yatardık. Hani, değil mi? Ondan sonra böyle ayrılmıştık. Bu şartlarda yaşıyorduk. Biz apartmanın içinde mesela kapısında arkadaşlarımızla bebek falan oynardık. Daha küçük birinci sınıfa falan giderken böyle mahalle arkadaşlarımız bir apartmanın önünde, bizim apartmanımızın önünde toplanırdık. Tek katlı evler vardı. Bunlar vardı. Onlar şimdi bina oldular. Hatta bizim evimizin bitişiğimizde bir eve giriyorduk. Onun evinin bahçesinde kuyu vardı. İstanbul'da su kıtlığı çoktu o zaman. Çeşmeler revaçtaydı. Tarihi çeşmeler hala durur Fındıkzade'de çeşme. Kuyular vardı. Biz ilk kuyuyu orada tanıdık. Üstü tabii kapatılmıştı ama biz bakar, çocuk tabii ki gene de, biz bakar onun içine doğru seyrederdik kuyumuzu. Ve oraları şimdi hep bina oldu. O kuyular kapatıldı, üstleri hep bina oldu. Boş arsaydı orası. Orada hatta kardeşlerimle resmimiz bile vardır. Boş arsayken şimdi tabii bina oldu. Benim bu dediğim 68'ler, 67'ler. Biz hani Fındıkzade'de yoktu, öyle meyve bahçeleri yoktu. Seyit Ömer Mahallesi'nde oturduğumuzda orada bostanlık olduğunu söylerler. Annem oraya daha önce babamla birlikte gitmişler. Bostanlık olduğunu, tarla olduğunu oraların söyler. Sonra biz çocukken sonra yapılaşmaya başladı. Binalar yapıldı. Babam da hatta orada Hekimoğlu Camii'nin karşısında bina yaptı. Biz orada 55 yıl oturduk. Orası öyleydi. Oradan tek tük bir araba geçerdi. Bizim o caddenin üstünden, Hekimoğlu Ali Paşa Caddesi'nin üstünden böyle balkondan baktığımızda sayılırdı yani. Kim geldi, kim gitti gözetleyebilirdiniz, görebilirdiniz. Öyleydi. Ve oralar hep tarla bostanlıktı. Çok iyi hatırlıyorum. Ve öğretmenlerime Allah rahmet eylesin diyorum. Mekanları cennet olsun. Bizi hem eğitim hem öğretim verdiler. Bizi bu zamana hazırladılar. Ailemizle birlikte, onlar da el birliğiyle birlikte. Şükür olsun Rabbime. Öğretmenimiz çok değerli öğretmendi. Çok cumhuriyetçiydi, milliyetçi öğretmendi. Ve 23 Nisanlara coşkuyla hazırlardı bizi. Sınıfımız herkesin sınıfından güzel olurdu. Bayan öğretmen olduğu için. Elmas Yazıcı, Allah rahmet eylesin. Arkadaşlarımla biz sonra Bahçelievler'de Kültür Koleji'ne babam verdiği için
Orada bizim tabii o civardan kopuşumuz oldu. Okul dolayısıyla servisle gidip geldiğimiz için. Sonra yıllar sonra yine arkadaşlarımla karşılaştık, tesadüf karşılaştık. Hani simalardan sonra anılardan bahsettikçe oturdu bazı şeyler. Tabii sevgiyle karşılıyoruz birbirimizi. Mesela şimdi Facebook'tan ulaşıyorlar. Bana o kadar güzel şeyler yazıyorlar ki ben bir kardeşin olarak yanındayım diyor. Bu bana yetiyor. O yıllarımızı hatırlıyorlar. Ben de hatırlıyorum onlarla birlikte. 5 yılımız geçmiş aynı sınıfta. Tabii ki şimdi sosyal medya ilerlediği için arkadaşlarımızla da görüşebiliyoruz. Ama Bahçelievler Kültür Koleji'ndeki arkadaşlarımızla hiç bağımızı koparmadık. Hep beraber günlerimiz oldu, beraber birlikte buluşmalarımız, toplantılarımız oldu. Çok şükür hala görüşüyoruz. Folklor ekibi kurulurdu. Folklordaydım ben zaten. 3 yıl folklor oynamıştım ilkokuldayken. Folklor ekibimiz olurdu. Özel böyle kral, kraliçe, prenses olarak kıyafetlerle hazırlanılırdı. Gösteriler olurdu. Yani Anadolu'nun yöresel oyunlarıyla biz daha çok kutlardık 23 Nisanları. Madımak'tı, hatta Madımak'ta da yer almıştım ben. Çay'da Çıra'ydı Elazığ'ın. Karadeniz ekibinde ben oynamıştım folklorda. Biz bunlarla kutlardık. O yöresel kıyafetlerle kutlardık. Onlarla, oyunlarla, Vatan Caddesi'nde öyle kutlanırdı. Büyük coşkuyla kutlardık. Hep ben yöresel kıyafet giymişimdir. Folklor ekibinde olduğum için yöresel kıyafetlerle. Ben Çap İlkokulu olarak biliyorum. Biz bütün okul olarak zaten yürüyüşe katılırdık. Özel kıyafetler hazırlanırdı 23 Nisan çocukları için. Öyle onlarla törene katılırdık. Biz de yöresel kıyafetimizi folklor ekibinde olduğum için herkes o gösterisine göre kuşamlarıyla beraber okuldan Vatan Caddesi'ne yürürdük. Hem de ne kadar büyük coşkuyla. Anneciğim yanımızda, babam yanımızda. Evet, çok güzel kutlamalarla hep bir aileler de katılırdı. Çok güzel yaşadık biz o yılları. Şimdi 23 Nisan tören kıyafetlerimiz oluyor diye bizim özel kıyafetler dikiliyordu. Biz o kıyafetlerle yapıyorduk tiyatro. Mesela orada kraliçe kıyafeti mutlaka bir arkadaşımız kraliçe olmuştur 23 Nisan'da. Mutlaka bir yerli folklor ekibinde olmuştur. Böyle özel kıyafetlerimiz 23 Nisan kıyafetlerimizle yapardık tiyatro sergilerini, oyunlarını. Ben Haseki Sultan'da yaşadım. Seyit Hekimoğlu Ali Paşa Caddesi'nde yaşadım. Seyit Ömer Mahallesi'nde yaşadım. Bu civarlardaydık biz. Yani o civardan, okul çevresinden, o civardan yapmadık, uzaklaşmadık. Bizim için Fatih demek yürüyerek gitmek demekti. Biz asla bir gün araçla biz Fatih'e gitmezdik. Bizim alışveriş merkezimiz Fatih'ti. Öyle yürüyerek gider, yürüyerek gelirdik. Ailemizi Luna Park'a getirirdi. Luna Park'ta biz orada kendimize gülerdik, eğlenirdik. Öyle güzel şeylerde yaşamıştık Luna Park'ta. Orası kaldırıldı şimdi. O da Vatan Caddesi'ndeydi. Böyle eğlencelerimiz vardı. Çukurbostan eskiden benim çocukluğumda futbol alanıydı. Orada futbol oynardı. Mahalle takımları orada futbol oynarlardı. Sonra şimdiki zamanını aldı. Çok güzel yeşillik ve bahçe oldu. Ailelerimiz, büyüklerimizi getiriyoruz. Biz kendimiz dinlenmeye gidiyoruz. Arkadaşınla buluşuyorsun, görüşüyorsun orada. Bizim için çok güzel bir alan oldu orası. Önceden benim hatırladığım, bildiğim futbol sahasıydı. Mahalleler arası futbol yapılırdı orada, oyunları oynanırdı. Gençler, çocuklar. O benim o küçük hamamın karşısında bir yerde oturduk. Orada benim babam ekmek fabrikası vardı. Bizim karşımızda yeşillik bir alan vardı. O yeşillik alanda gecekondular vardı. Tek katlı evler diyelim o zaman, yani o gecekondu maksadıyla ev olsun diye yapılmış. Orada insanlar inek beslerdi. Biz oradan giderdik, annem bizi gönderirdi, biz süt alırdık. O sütle bize annem sabah kahvaltı hazırlardı. Kahvaltı hazırlardı, muhallebi yapardı. O sütlerle, taze taze sütlerle. Ben İstanbul'un o sağlıklı şeyinde yaşamış bir insanım.
Sabah sabah sağlıklı sütlerle kahvaltımızı yapardık. Anneciğim biz oradan hep muhallebi yapardı, alırdı. Çok güzel komşuluklarımız vardı ve saygı içindeydik biz büyüklerimize. Biz hiçbir zaman adlarıyla hitap etmedik. Hep adlarının arkasına hanım teyze diye ilave ettik. Öyle bir komşuluklarımız vardı ve iç içeydik. Onlar bize gelirdi, beraber televizyon seyrederdik. Televizyon olmayan evler vardı o zaman. Bizim öncelikli bir televizyonumuz vardı. Bizi komşularımız gelir, akşam oturmasına eşleriyle, çocuklarıyla televizyon seyrederdik. Toplanılırdı. Genelde komşular bize gelirdi televizyon olduğu için. Güzel muhabbetler edilirdi. Babam ama özellikle bize haberleri izleyin derdi. Ve bu programları izliyorsanız bu haberlerde dünyadan bir haber olacaksınız derdi. Allah rahmet eylesin. Evet. Bizim hiç öyle bir oralı buralı diye ayrımımız asla olmadı. Öyle bir şey yoktu. İnsan olan, işte bizle arkadaş olan, okula giden öyle çevremizdeki insanların anneleri, ailelerimize görüşürdü. Apartmanımızda oturan insanlarla ailelerimiz uyuşurdu. Hep uyuşma içinde oldu. Hala biz 50-60 yıllık komşularımızla görüşürüz. Sağ kalanları gider ziyaret ederim ben. Ölenlerin de Allah rahmet eylesin. Çok güzel komşuluk ilişkilerimiz oldu. Mahallemizde düğünler genelde böyle çok şaşalı olmazdı. Nişanlar genelde evde yapılırdı. Düğünler nikah olarak yapılır. Öyle eve gelinirdi. Güzel kutlamalar olurdu. O gelin arabası biz zaten çocuğuz. Gelin arabasının önüne bir bebek oturtturulurdu. Mutlaka o bebek oturtturulurdu. Onu biz görürdük, sevinirdik, mutlu olurduk. Öyle güzel olurdu yani. Evlerde daha çok yapılırdı. Biz de annemizin yanında katılırdık. Bayramlarda bizim komşuluk ilişkilerimiz çok güzeldi. Önce biz komşularımıza annem bizi gönderirdi. Büyüklerimize giderdik, ellerini öperdik. Ondan sonra tabii ki önce ailemize bayramlaştıktan sonra biz evimize gelirdik. Büyükler benim büyük babaannem, dedemi mezarlık ziyareti mutlaka hemen sabah yapılırdı. Edirne Kapı Şehitlik'te yatıyor benim Allah rahmet eylesin babaannem, dedem. Biz mutlaka onlara gider, hiçbir bayram aksatmadan babamın annesini babasını, çünkü İstanbul'da oldukları için onları ziyaret ederdik her bayram. Ben şimdi bu bayramlarda gitmesem hep içimde bir eziklik oluyor. Yani babam varken bizim elimizden tutar, bizi 5 kardeş annesinin babasının ziyaretine getirirdi. Ne kadar güzel bir şeylerdi bunlar. Ölümüze saygı. Şimdi aksatırsam ben de o bayramda bir hüzün oluyor. Şimdi annem babam rahmetli oldu. Onlar Kazlıçeşme'de yatıyorlar. Onları ziyarete gidiyorum. Ama babaannemle dedemi ihmal edersem de çok üzülüyorum. Gitmeye çalışıyorum. Mutlaka bizde bayramda, bayram öncesi bizim yer sofrası kurulur. Baklava açılır. Börekler yapılır, börekler açılır, su böreği yapılır. Mutlaka annemin bunlar evde olacak, olmaz. Gelene mutlaka çayın yanında bunlar ikram edilecekti. Yani masa her zaman açıktı. Bunları ikram ederdik. Bir de bizim çocukluğumuzda kolonya alışkanlığı vardı. Biz bakın şimdi insanlar dezenfekte için kolonya kullanıyor ya, bu bizim zaten çocukluğumuzun alışkanlığı. Biz mutlaka o kolonya bizim evde olurdu. İlk önce gelen misafire biz kolonya dökerdik. Eğer biz annem hani sizsiniz evde, sizin dökmeniz gerekir diye biz işaret ederdi. Kolonyayı ihmal etmeyin diye. Ne kadar güzel bir alışkanlık. Şimdi kolonyalı hayat var. Ama o bizim evimizden hiç eksik olmazdı ki. Mutlaka vardı. Genellikle zaten biz çocukluğumuzda ilkokuldayken bizi ailemizin dışında öğretmenlerimiz ne kadar tarihi yer varsa getirirdi. Bizi pikniğe otobüs doldurulurdu. Pikniğe getirilirdi. Tarihi yerleri gezerdik. Pazarları gezerdik. Biz cuma pazarına çıkardık. Kış sebzeleri tanıttırılırdı. Sadece kış sebzeleri vardı o yıllarda. 65-70 arasında biz o yıllarda pazar gezip kış sebzelerini birebir görmemizi isterdi hocamız. Öğretmenimizin eşliğinde biz bütün sınıf boyu biz gezerdik. Şimdi ben o çocuklara rastlayamıyorum. O öğrenci topluluğuna rastlayamıyorum.
Ben de o bir özlem yani. O pazarı kız sebzesi diye gezdiğimizi biliyorum. Bir de öğretmenlerimiz bizi şeylere yine otobüslerle birlikte beraberlik içinde tarihi yerlere getirilirdi. Yerebatan Sarnıcı, Emirgan, Emirgan hatta Gülhane Parkı'nda da hayvanat bahçesi vardı. Biz o hayvanat bahçesinde ailemizle veya öğretmenlerimizle pikniğe giderdik. E, Bütün Çemberlitaş, Sultanahmet, biz buraları ailemizin dışında da öğretmenlerimiz bizi getirir. İstanbul tarihi kültür yerlerini mutlaka gösterirdi. Bunu bütün öğretmenler düzenlerdi. Çok önem verilirdi. Bir de İstanbul amblemini bize çizdirirlerdi. Biz o İstanbul amblemini ilkokuldayken çizerdik. Evet, babamın eşliğinde çevre tiyatrosu, biz Hekimoğlu Ali Paşa'da otururken Hekimoğlu Ali Paşa'daki çevre tiyatrosu bize çok yakındı. Rahmetli babam bizi oraya getirirdi. O tiyatroyla ilgili tabii canlı, hani bir sinemaydı daha önceki gittiklerimiz. Burada canlı birebir gösteri oluyordu. Ve orada insanların o rollerini şimdi daha iyi değerlendirdim. Ne kadar güzel bir şey bize sergiliyorlarmış. Yani büyük bir marifet bu. Canlı o rollere girmek, o rolleri sergilemek. Biz onlara birebir şahit olurduk. Ondan sonra Altan Erbulak'ı hatırlıyorum çok iyi. Çocukluğum döneminde çevre tiyatrosundan en çok bende kalıcı olan oydu. Selamlaşmıştık çünkü. Biz ailemizin yanında küçük çocuklar, evet, ortaokul veya ilkokul, son ortaokul çağlarında biz onları Altan Erbulak'ın bize selam verişini hala gözlerimin önünde. Bizim Nilgün sineması vardı Fındıkzade'de. Biz ona giderdik. Mesela bizim 23 Nisanlarda Pamuk Prenses oynatılırdı sinemalarda. O zamanlarda böyle televizyon olmadığı için onlar akın akın dolardı. Fındıkzade Nilgün sineması çok meşhurdu orası. Ee, Oraya giderdik ve özellikle tatillerde bu tür resmi tören şeylerde, günlerde biz o sinemalarda seyreder. Malkoçoğlu'na giderdik. Türklükle ilgili yani destanlar yazılmış hep bütün filmlere giderdik. Pamuk Prenses işte özellikle bizim o Yedi Cüceler bizim için çok ayrı bir alemdi. 23 Nisan'da genelde o sinemaya gider biz onları seyrederdik. Bizim çevremizde Hekimoğlu Ali Paşa Camisi'nde kütüphane vardı. Orası çok kıymetli bir yer yani. Şükür ki biz öyle bir esere karşı oturmuşuz. Rahmetli babam yapmıştı zaten orayı da. O esere karşı biz tarihi oralarda tanıdık. Yaşadığımız semtlerin içinde tarihi tanıdık. O yaşlarda tabii çok bilincinde değildik ama büyüdükçe bize çok güzel atalarımız, ecdatlarımız çok güzel eserler bırakmışlar. Orada Hekimoğlu Ali Paşa Camisi'ndeki kütüphaneye giderdik. Çok yaygın değildi ama şimdi ben belediye başkanımızı canı gönülden çok kutluyorum. İstanbul'da, Fatih'te şimdi gençlere bu kütüphaneleri açmasını canı gönülden kutluyorum ve çocuklara çok güzel mekan hazırladığı için ondan Allah razı olsun diliyorum. Tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Aksaray'ın eski hali, orası da bizim bir yürüyüş alanımızdı. Oradan biz sahile inerdik. Fındıkzade'de oturduğumuz için rahmetli babam, annem, kardeşlerim bizi babam sahile götürürdü. Yürüyüş olarak hem de oraya doğru giderdik. Böyle çok düzenliydi yani. Daha iş alanları kurulmamıştı. Evler vardı orada. Orada bir de kilim pastanesi vardı. Oradan babam pastamızı alırdı. Evimize döner. Çayımızı annem demler. Yerdik. Orası da ayrı bir güzeldi. Şimdi bu insan kalabalığı yoktu tabii ki. Daha çok hani bizler gibi aile ortamı vardı, aileler vardı. Böyle karışıklık, kargaşalık yoktu. Daha bir düzen, insanlar daha düzgün. Hiç korku duyacağınız hiçbir şey yoktu. Ben hatta şeye gidiyordum. Babam bizi daktilo kursu, şampiyon daktilo kursu vardı Laleli'de. Biz ilkokul sondayken iki kardeşi bizi yazdırmıştı babam daktilo kursuna. Biz oraya dolmuşla
Gider gelirdik. Düşün, ilkokul yaşı. Şimdi 10 yaşındaki bir çocuğunu bırakabilir misin? İmkanı yok. Ama o küçük kardeşim bana bir güvence verirdi, babam, erkek kardeşim. İkimiz beraber dolmuşa biner şampiyon daklo kursuna gider gelirdik. Küçücüktük ama babam bizi bir an önce yetişelim, hayat atılalım, güzel şeyler öğrenelim diye güven içindeydik yani, öyle asla. Sonra dönüşte yürüyebildiğim zaman yürüyebilirdik de. Bize kimseden hiçbir zarar gelmezdi. Herkes çok düzgündü. Yurt vardı. Yurdun önünde havuzlu parkı vardı. Evet, o havuzlu parkı çoluk çocuk gelip giriyordu. Oradan hatta diyordum ki mikrop alacaksınız yavrum, girmeyin bu suya diyordum. O havuzlu parkı o açıdan belki de kapattılar. Bu çok yıllar öncenin havuzlu parkı. Onda sonra çocuklar yazın soyunuyorlardı, içine giriyorlardı. Soyunuyorlardı, içine giriyorlardı. Benim hatırladığım bu yani. O yıllarda ben tabii ki daha 19-20 yaşlarında olmam gerekir. O halini hatırlıyordum. Çocukların da mikrop kapacağını, sonra orası kapatıldı. Artık ne maksatla belediye ne düşündüyse orası kapatıldı. Sadece şimdi Seyit Ömer Mahallesi'ndeki parkımız, Hekimoğlu Ali Paşa Caddesi'nin üzerindeki olan parkımız, orası tamirhaneydi. Orası hiçbir güzel görüntüsü yoktu. Orası iyi değildi yani, hem görüş açısından her şey açısından iyi bir yer değildi. Tamirhaneler vardı. Orayı cennet bahçesi yaptılar. Ve ben hep oraya gidip annemi götürürdüm. Annem Hekimoğlu Paşa Caddesi üzerinde oturuyordu. Yıllarca 50 sene oturduk dedim ya. Annem benim tabii ki çok bir yere getiremezdim. Yürüyeme zorluğu vardı. Ben anneme hava alsın diye o parka götürüyordum. Oradakilerine de hep dua ediyordum. Yani Allah razı olsun. Hani hiçbir yere götüremezsem de annemi şurada bir su sesi, yeşillik. Onlar için onlara çok duacıyım. Çok güzel parklar kazandırdılar bize. Allah razı olsun. Belediye başkanlarımız, şimdiki belediye başkanımız da, daha önceki Mustafa Demir başkanımız da, Allah razı olsun, binlerce kez razı olsun. Bize en güzel parklar verdiler. Herkes yazlığa gidemeyebiliyor bizim semtimizde. Herkes tatile gidemiyor. Bizim hava alması, yaşlılarımızın, büyüklerimizin çok uzak mesafeleri artık öyle bizim küçükken elimizden tutup getirirlerdi. Sarıyer'e bebeğe getirirlerdi. Emirgan'a getirirlerdi. Gülhane'ye getirir. Artık o kadar mesafeler gidemediği için biz ailemizi, ben parka götürüyordum. Orada anneme bir nefes aldırdım. O yeşilliğin içinde, o havuzun sesinde. Allah'ıma binlerce şükür olsun. Anneme o vazifeyi de yapabildim. Belediye başkanlarımızın sayesinde orasını çok güzel bir park yaptılar. Yaşlılarımız için de, hala da benim annem rahmetli oldu ama tabii ki yaşayan insanlarımız için hala, ve spor merkezi kuruldu orada. Sporlar yapıldı. Allah razı olsun diyorum belediye başkanlarımızdan, orayı düşünenden, parkları düşünenden, yaşlılarımız için, herkes için, bizler yaşlılar için nefes alacağımız yerler oldu. İki insanla konuşuyorsun, bir muhabbet ediyorsun, için açılıyor. Kafan böyle dalgınsa, sen gidiyorsun orada, sen kendine göre yaşıtlarını buluyorsun. Muhabbet ediyorsun, çayını içiyorsun, kahveni içiyorsun, evine geliyorsun. Ben de anneciğim öyle getirirdim. Samatya sahili önce benim 67 yılları, ilkokul 1'e gittiğim yılları hatırlıyorum. Biz Fındıkzade'de oturuyorduk. Biz mahalle komşuları olarak çok iyiydik yani. Hiçbir ayrım yoktu insanlar arasında. Böyle iç içeydik yani. Evlerimizin kapısı açıktı komşularımızı. Bizim onlara, onların bize. Beraber toplanır biz Samatya sahiline, annelerimiz tabii ki, çocukları, Samatya sahiline denize yüzmeye giderdik. Orada yanımızda annelerimiz yiyeceklerimizi de hazırlardı. Biz orada hem denize girer, hem eğlenir, hem de işte ailelerimizle birlikte orada arkadaşlarımız zaman geçirir. Evimizi tekrar mahalleci olarak evimize dönerdik. Sonra oraları yüzmeye kapatıldı. Çay bahçeleri konuldu. O zaman da ailelerimiz bizi oraya yürüyüşe getirirdi. Çay bahçeleri vardı. Bizi tekrar ailelerimiz gezdirir, evimize geri getirirdi. Çay bahçelerine giderdik.
hani ailemle gittiğim, komşularla gittiğimi hatırlıyorum. Birinci sınıfa gidiyordum çünkü. Daha öncesi de vardır ama onları pek hatırlayamıyorum. Komşular olarak gittiğimizi hatırlıyorum. Orada biz denize girdiğimize göre genelde insanlar biz çocuklarını denize soktuklarına göre demek ki temiz, güvenilirdi. Herkes gelip giriyordu. Ben yani o şeyi gözüme önüne getiriyorum. O mahalle topluluğumuzu, denize girişimizi, annelerimizi, teyzelerimizi, arkadaşlarımızı onu hatırlıyorum. O benim rüyama bile girer biliyor musunuz? Ben Samatya sahilinde gene öyle insanlar denize giriyor, biz orada denize giriyoruz diye rüyama bile girer. O kadar güzel bir anı bırakmış bende. Sonra ben Çapa İlköğretim Okulu'nu orada bitirince babam rahmetli daha iyi eğitim alalım diye yabancı dil İngilizce öğrenelim diye bizi Kültür Koleji'ne verdi. Bahçeli Evler'de Kültür Koleji'ne verdi. Biz 4 kardeş oraya gittik. Bu sefer servis olayı oldu. Servisle gidiyorduk, servisle geliyorduk. Tabii ki bu sefer aşağıdan gidiyorduk, Yedikule tarafından gidiyorduk. Bizim için bir gezme oluyordu. Oradaki bostanlıkları seyrediyorduk. Ondan sonra öyle servisle gider gelirdik. Hep o Yedikule'den dönerdik tekrar. Gidişimiz de oradan olurdu. Biz Hekimoğlu Ali Paşa Caddesi'nin üzerinde Seyit Ömer'de oturuyorduk o yıllar. İlkokulum Fındıkzade'ydi. Ortaokulumu şeyde geçirdik. Hekimoğlu Ali Paşa Caddesi üzerinde geçirdik Seyit Ömer'de. Oradan aşağıya servisimiz giderdi. Biz o bostanlıkları, yeşillikleri geze geze giderdik okulumuza. Yani daha iyi eğitim alalım diye bizi Kültür Koleji'ne verdi. 4 kardeş olarak oraya gittik. Liseden sonra ben evlilik yaptım. 2 çocuk annesi oldum. 2 yavrumu büyüttüm. Birisi İktisat alanında profesör oldu büyük oğlum. Küçük oğlum da yüksek makine mühendisi oldu. Amerika'da okul birincisi olarak ödül aldı. Bunlar benim için, vatanım için büyük gurur duyuyorum. Şükür olsun çocuklarıma, yavrularıma da bana Rabbim nasip etti. Şükürler olsun. Ondan sonra ben Anadolu Üniversitesi Halkla İlişkiler bölümünü bitirdim. Çocuklarımı büyütürken bu sefer de kendi eğitimimi tamamladım. Ben bilgi işlemci olarak 15 yıl çalıştım. Özel bir eczanede 15 yıl çalıştım. Bu benim eşimin memleketi Giresun Görele'deydi. Akrabalarıydı. Benim de bilgisayar kullandığımı bildikleri için daha Türkiye'de o yeni oturuyordu. Ben onun eğitimini almıştım. 6 aylık kursa gitmiştim. Devlet aracılığıyla bir kursa gitmiştim. O eğitimle birlikte benim o işe dönüştü sonra. Rabbim hep güzel şeyler, yollar açmış bana. Ben hani önüme gelen fırsatları değerlendirdim ama bunları bana hep Rabbim açmış. Rabbim güzel şeylerle beni sınadı. Allah'ıma binlerce şükür olsun. Sonra ben 35 yaşından sonra çocuklarım üniversiteye başladığı yılda ben de çalışma hayatına başladım. 15 yıl gibi benim Giresun Göreleliydi benim eşim. Giresun Görele'de onların akrabasının eczanesinde kayıtları yaptım. Bilgi işlemci olarak kayıtlarını yaptım. Sonra eşimi kaybettikten sonra ben bıraktım. Döndüm dolaştım. Ana kucağına döndüm. Tekrar annemin yanına döndüm. Zaten benim İstanbul'um olmazsam olmazlarımdan. Benim çocukluğum, anılarım, her şeyim burası. Arkadaşlarım, çevrem. Ben ne zaman mesela örneğin Halkalı'ya gittim geldim. Ne zaman surları görürsem İstanbul'a geldim diye sevinirim. Benim için İstanbul burası. Benim çocukluğum, her şeyim, paylaşımlığım, her şeyim burası. Yani onun için ben buradan başka bir yerde yapamam. Gidemem yani. Fatih'i bırakamam ben. Fındıkzade'yi bırakamam. Biz ailecek daha çok giderdik. Bir de okul olarak bizi öğretmenlerimiz getirdi. Biz Emirgan'a giderdik. Emirgan'a, Sarıyer'e giderdik. Gülhane Parkı'na giderdik. Pikniğe giderdik. Buralara giderdik. Benim babam rahmetli kendi elinin altında olmamızı çok isterdi. Kendi gözetiminde olmamızı isterdi. O bizi her hafta sonu mutlaka bir yerlere getirirdi.
Örneğin Bursa'ya getirirdi, Uludağ'a getirirdi, e, Kilyos'a getirirdi, Polonezköy'e getirirdi. Polonezköy'ün güzelliğini de hiç unutamıyorum çocukluk yıllarımda. Orada Polonyalılar yerleşmiş, evler yapmışlar. Babam elinden geldiğince bizi İstanbul ve çevresine birebir getirir, tanıttırırdı. Ama ailecek. Yani kendi bir başımıza fazla izin vermezdi. O da şimdi anlıyorum ve onları takdir ediyorum, dua ediyorum. Bütün maksatları bizi korumak amaçlıymış. Evet, o yıllarda biz anlamıyoruz ama hani hem öğrenin, asla bir şeyden geri kalmayın ama benim yanımda, benim gözetimimde olacaktı diye. Şöyle annemin bir lafı vardı. Sakın kimseyle konuşmayın, adınız çıkar. Hani bir erkekle falan sokakta konuşmayın, adınız çıkar. Böyle bir kültürde büyüdük biz. Gülhane Parkı, biz çocuktuk tabii ki. Hayvanat bahçesi de vardı orada. Yani o oranın bir simgesiydi aslında. Şimdi yok. O simgesiydi. O biz hayvanları gördükçe tabii ki canlı birebir görür. Önceden biz mesela şehir çocuğu olduğumuz için biz hayvanları o kadar, bizim çocukluğumuzda bir de onu kaldırdılar şükür. Ayı oynatılırdı. Burnuna zincir takılırdı. Bunu birebir bir hadi kızım oyna diye tef çalardı onu sahiplenen insan. Şimdi bakıyorum da yani bu şeye sığmaz, bir canlıya yapılacak bir şey. Hadi kızım göbek at, hadi kızım. Bizim çocukluğumuzda o da vardı. Bakın çok önemli. Bunu birebir gördük biz. Ay tefle birlikte ayı oynatırdı. Evet. Biz orada canlıları, hayvanları birebir görürdük. Kelebek maymunların hareketlerini gördükçe gülerdik. Zürafayı orada gördük, develeri orada gördük. Birebir tanıdık biz bunları. Sonra o kaldırıldı tabii bizim çocukluğumuzda. Ben çocuklarımı küçükken, benim büyük oğlum 78 doğumlu, küçükken ben de getirdim. Benim gördüğüm yerleri onu da tanıttırdım. Yere batan sarnıçlarına getirdim, Sultanahmet'e getirdim. Yani Çemberlitaş'a getirdim. Ondan sonra bunları ben çocuklarıma da göster. Sonra benim çocuklarımın çocukluklarında bu kaldırıldı hayvanat bahçesi. Bence bu artık tabii ki neler düşünüldü, ne şey yapıldı biz o hakkında yorum yapamayız. Mutlaka geçerli bir sebebi vardır. Belki onlar kafese kapatıldı diye, hani bu da doğa canlısı. Biz onları görür, eğlenirdik. O maymunların muz yiyişine bakar, o zürafaları görür. Her türlü hayvanı biz orada görürdük. Şimdi biz okula giderken rast gelirdik. Ama çekim yapıldığı için bizim için bunlar çok büyük, önemli olaylardı. Hani biz o kadar yeni televizyona geçmiş bir zaten gruptuk biz o zaman. Biz bunları canlı oynarlardı. O zaman anlamıyorduk ama ne kadar emek veriyorlarmış. Bir düşünebiliyor musun? Bütün herkesin içinde canlı gösteri yapmak. Onları öyle bir yakaladığımız oluyordu. Zaten bizim orada Nilgün sineması dolup dolup taşardı. Biz de giderdik. Çocuktuk. Filme giderdik. Ağlaya ağlaya çıkardık. Utanırdık da çıktığımızda. İlkokula gider. Çocuk film varsa tabii daha öncelikli olurdu. Ona giderdik. Ama bizim hani hafta sonları en çok gittiğimiz Nilgün sinemasıydı. O da tarihe karıştı, yok artık. Çok hatırlayamıyorum. Geliyorlardı ama hani o kadar çok hatırlayamıyorum. Kim olduklarını bilemiyorum. Nerede yapıyorlardı peki? Daha çok şeyde yapıyorlardı. Sahilde değil, caddede mesela. Bizim Kızılelma Caddesi'nde de oluyordu. Orada bir de Kızılelma Caddesi'nde Goralıcı vardı. Benim annemin çok alışveriş ettiği, o amcayı hatırlıyorum, beyaz yüzlü, böyle kasasında otururdu. Goralı vardı. Annem bizi oradan çok goralı almıştır. Hala var Goralıcı. Tavsiye ederim, gitmedinizse de gidin. Tarihi Goralıcı. Bizim çocukluğumuzun, annemin bizim için hemen alıp gelebileceği, yedirebileceği yerdi orası. Evet. Bizlerden kalan tek yer orası diyebilirim. Tabii ki dizaynı değişti ama ben oraya gittim mesela, annemi böyle hatırlarım. Hani gelmiş burada. Bir de o amcanın böyle oturuşunu kasada hatırlarım. Beyaz yüzlü çocuktum. Onu hatırlarım. Öyle. Babam getirirdi. Babam getirirdi. Babam bizim her şeyimizi öğrenmemizi isterdi. Geleceğe güzel ayak uydurabilmemiz için rahmetli babamın getirdiğini biliyorum. Çoluk çocuğunu, hanımını toplayıp bizi Gazino'ya, Luna Park'a getirdiğini hatırlıyorum.
Luna Park'ta, gazino vardı Luna Park'ta. Hem oyun yeri vardı, eğlence merkezi Luna Park'ı vardı çocuklar, gençler, büyükler için. Bir de gazinosu vardı Luna Park'ın. Gazinosuna getirirdi babam bizi. Bu Vatan Caddesi'ne gitmeden aşağıda Vatan Caddesi'ne inerken orayı ne deniliyor Millet Caddesi deniliyor. Millet Caddesi mi oluyor Vatan Caddesi'nin olduğu yer? Millet Caddesi'nin üstündeydi. Hem gazino hem Luna Park. Oraya götürürdü. Ama kendi elinin altında götürür. Her şeyi öğrenmemizi, bilmemizi isterdi. Yani hiç kimseden geri kalmamızı istemezdi. Bayram o kadar güzel olur ki çocuklar çatapat diye bir olay vardı. Patlatılırdı sokaklarda. Bayram sabahı ayrı bir güzellik olurdu İstanbul'da. Yani çok güzeldi. Demiştim zaten babam fazla sokağa çıkmamızı istemezdi. Ondan sonra ama biz o çocukları seyrederdik. Çatapat yaparlardı. Bizim hoşumuza giderdi. Biz de onları balkonlardan seyrederdik. Kar yağardı. Herkes kar topu oynardı. Biz onları camın arkasından seyrederdik. Biz Molla Gürani Caddesi'nde de oturduk İstanbul'da. Orası da ayrı bir güzeldi, Molla Gürani Caddesi. Orada cadde üstünde oturuyorduk zaten. İlkokul son sınıftaydım, 5. sınıftaydım. Orta 1'i de orada okudum. Orta 2'de Hekimoğlu'na geldik. Sonra Hekimoğlu Caddesi üzerinde yıllarca 50 yılımız geçti. Ama bu çocukluk döneminin 12 yaşına kadar hep Fındıkzade. Kızılelma Caddesi, Molla Gürani Caddesi, buralarda çocukluğum geçti. Çapa İlkokul öğretimine gidiyorduk. Orada yoğun bir şekilde kaldık. Sonra yıllarımız Hekimoğlu Paşa Caddesi üzerinde. Çok güzel şenliklerle kutlanırdı bayramlarımız. Molla Gürani Caddesi'nde de çok temiz bir caddeydi orası da. Temiz, asil bir caddeydi. Orada da yaşadık biz. Güzeldi. Orada biz Fatih'e yürüyerek giderdik, yürüyerek gelirdik. Her yere zaten annem, yanında çocukları, biz öyle gezerdik. Hani bir başımıza öyle gezme yoktu. Sadece daktilo kursuna giderken 2 kardeş beraber giderdik. O da ilkokulu bitirmiştik. 5. sınıfı bitirmiştik. 2 kardeş, erkek kardeşimle birlikte biz gider gelirdik. Babam seçiciydi yemek yememizde de. Babam Küçükçekmece'de binalar yapıyordu. Biz orada beyti ve mandacı vardı. Oradan beslerdi. Allah rahmet eylesin. Gelik var Bakırköy'de. Oraya getirirdi. Hani bu civar içinde Goralıcı'ydı annemin gittiği yerde. Bir de kıymalı pideler olurdu bizim Fındıkzade Cadde'nin üstünde. Annem çocukken bizi onlara alırdı. Söylemesi ayıptır yani bunları. Bunları yerdik. Bir de bizim nohut mu ezmesi, leblebi ezmesi tozu vardı. Ne deniliyordu onu hatır. Leblebi tozu ezmesi, biz onu çok yerdik. O tozu şeylerden alırdık. Böyle kutular içinde çocukların elinde genelde o olurdu. Biz sağlıklı bir nesilmişiz. Kuru yemişçiler vardı bizim caddenin üzerinde. Çok genelde Fındıkzade'de kuru yemişçilerden biz leblebi tozunu alırdık. Kaşıkla kutuların içine kaşıklıktan doğru yerdik. Alışveriş yapmak için Fatih'e giderdik. Sonra babam bizi kendi getirirdi Fatih dışında. Annemle yapacaksak, babamla da yapacaksak Fatih'e giderdik. Sonra büyüdükçe babam bizi Beyoğlu'na, Taksim'e götürdü. Oradan alışveriş yapardı. Annem pazardan alışveriş yapardı. Babam Aksaray'da kahvaltıcı vardı. Oradan alırdı. Şimdi girecek ama babam bizi iyi yaşayalım, iyi şey yapalım diye Allah razı olsun 5 çocuğuna da bizi Vakko'ya götürürdü. Çocuktuk. Bizi babam Allah rahmet eylesin Vakko'dan giydirirdi. Karaca'dan aldığı bluzları bir yaşlı bluzu bulurduk. Hani istemezdik giyelim. Ondan sonra tabii ki bunları babam alır gelirdi eve. Biz de biraz büyük annemi de alırdı, bize de alırdı. Biz daha spor bir şeyler isterdik. Sonra zamanla tabii babamı ikna ettik. Biz onları giymek istemiyoruz baba. Biz hani yaşımıza uygun şeyler giyinmek istiyoruz dedik.
Ee, Öyle İstanbul Giyim vardı, İGS vardı. Oraya getirirdi. Oradan alışveriş yapardı. Tophane'de Avrupa, Amerika kotları Tophane'ye gelirdi. Gerçek kotlar. Bu da bir tarih yani. Babam oradan çok alışveriş yapardı. Sonra biz babamı ikna ettik. Bizi babam Tophane'ye getirir. Amerikan kotlarımızı kardeşlerime, bana oradan alırdı. İşte oradan şemsiyemiz mi işte ihtiyacımız mı babam oradan görürdü, Tophane'den görürdü. Orada şey duruyor mu dükkanlar bilmiyorum. Çocukken giderdik biz. Sonra yıllar sonra araya şeyler girdi. Artık her yerde her şeyi bulabildiğimiz için bir daha oraya gitme gereksinimi duymadık. Ama bizim o çocukluk, ortaokul yıllarımızda Tophane'de olurdu kotlar, Amerika'dan gelen kotlar. Dışarıdan gelen ürünler Tophane'de olurdu. Bizim Fındıkzade'de Adem manavımız vardı. Biz zaten başka bir yere gitmezdik ki. Babamın da manavı orasıydı. Eğer annemin de ihtiyacı hissediyorsa Allah rahmet eylesin. Adem manavımız. O bir simgeydi Fındıkzade'de, Kızılelma'da. Okulumuza giden yolda doğruydu. Biz Adem manavdan alırdık. Hatırlıyorum şimdi yüzüm önüme geldi. Çok temiz bir amcamızdı. Bakkalımız İsmet amcamız vardı. Biz mahalle dışına Goralıcımız Fındıkzade'deydi. Biz mahalle bakkalı dışında, manavı dışında bir yerden alışveriş yapılmazdı. Biz oralardan alışveriş yapardık. Babam büyüklerim yapardı. Annem de ihtiyaç gerisinde bizi gönderirdi. Tabii yoğurt satılırdı. Yoğurt satılırdı. Onların bir deyişleri de vardı. Ama biz sokak satıcılarından alışveriş yapmıyorduk yani. Annemin hiç hatırlamıyorum. Yoğurt evet sırtında böyle yoğurt satıyordu. Ondan hatırlamıyorum. Başka ne vardı? Vardı. Sokak satıcıları vardı evet boldu yani. Biz daha çok işte dedim ya kuru yemiş şeyleri çoktu bizim. Biz o türlü şeylerden alıyorduk arkadaşlarla hani aramızda. Daha çok leblebi tozu. Leblebi tozu olsa gerek. Şimdi tam küçük kaşıkla küçük şeylerde dondurma kapları var ya şimdi. Onlardan biz daha çok aramızda onu yerdik. Cuma pazarı bu kadar yaygın değildi. Cevdet Paşa'da kuruluyordu sadece. Haseki Sultan tarafında olan tarafta kuruluyordu. Mutlaka cuma günü cumasız olmaz. Annem mutlaka o cuma pazara gidilirdi. Alışveriş yapılırdı. Biz okulda olmadığımız zaman, tatillerde olduğumuz zaman annem bizi getirirdi cuma pazarına. Sonra çok büyüdü tabii ki. Dışarıdan gelen ürünler oldu. Şimdi her şeye ulaşmak mümkün de o zaman her şeye ulaşamıyordun. Oraya geliyordu. Hani yurt dışından gelen ürünleri almak için annem oraya gidiyordu. Bizim çeyizimizi de annem oradan hazırlamıştır yani. Oraya gelen ürünlerden hazırlamıştır çeyizimizi. Şimdi daha da büyüdü tabii ki. Bizim mahallemizin önünde mesela biz Neybahar Mahallesi'ydi adı önce. Şimdi Haseki Sultan oldu. Bizim önümüzde pazar kurulmazdı. Sonra kurulmaya başladı. Oralar büyüdü. Aşağılara doğru büyüdü. Alışveriş mutlaka o pazarı anneciğim mutlaka o pazara giderdi cuma pazarına. Biz o yıllarda daha çok işte eğlence yönlü ağırlıklı büyütüldük diyelim. Şükür ama ailemizde tabii ki annem, babam orucunu tutan insanlardı. Bizi önderdi. Biz çocukken gece kalkardık. O çok hoşumuza geldi. O annemin hiçbir şeyin tadını tutmuyor. İnan ben kendim gece kalksam o annem onun hazırladığı hamurlar, onun yaptığı şey bir lezzetli olurdu. Biz o sofrada oturmak için kalkardık Ramazanlara. Ayrı bir çocukluğun verdiği bir şey bilemiyorum yani o apayrı bir şey, bir lezzeti vardı. Ben ortaokuldayken, biz ilkokuldayken zaten annem bizi yaz tatillerinde camiye gönderirdi. Kur'an öğrenelim diye. Ondan sonra anneciğim ne kadar hem bak okul eğitimi veriyor, babamın yanı sıra annem de hem de dini eğitim almamızı istiyor. Bizi camilere gönderiyor. Camiye giderdik ablamla birlikte.
2 kız, biz 3 erkeğiz. İkimizi ayrı, onları da ayrı gönderir tabii. Bizi her tatilde camiye göndermiyor mutlaka. Sonra okul öncesi de hatta beni, ablam benden 1,5 yaş büyüktü. Onu gönderirken yanında beni de gönderiyordu. Mutlaka dini eğitim almamızı istiyordu. Sonra biz Bekirpaşa Camii var bizim burada. Orada Gönenli Hoca geliyormuş. Biz bilmiyoruz ya, çocuğuz, mübarek geliyormuş oralara. Ne mutlu ki onu nasip olmuş bize. Bekirpaşa Camii'de Gönenli Hoca, komşumuz Hatice teyzemiz vardı. O da Gönenli Hoca'nın müridiymiş. Çok severdi. Şimdi o teyzem yaşıyor. Geçen gün ziyaretine gittim. Ve o bize yaptığı sohbete getirirdi bizi. Gönenli Hocaymış. Mübarek sohbetine gidiyormuşuz, bilmiyoruz. Ama bizim içimizde, ruhumuzda, beynimizde güzel şeyler yıkanıyormuş. Oralara gidiyorduk biz. O Hatice teyzemizin sayesinde sohbetlere katıldık. Biz camiye annem hani Kur'an öğrenelim diye gönderiyordu okul tatillerinde. Böyle eğitim aldık biz. Bizim çevremiz zaten Fatih olarak, Rabbime binlerce şükür olsun, tarihi cami dolu. Biz çocukken onların bilincinde değildik. Hekimoğlu Ali Paşa Camii'ye gideriz. Hekimoğlu Ali Paşa da sonra tabii çocuk bilmiyoruz, Mimar Sinan eseri. Ve biz onun karşısında oturuyorduk. Biz camı açınca Mimar Sinan'ın eserinin karşısında oturuyormuş. Biz bunun bile bilincinde değildik çocuk. Büyüdükten sonra anneme diyordum ki, anne sana ne mutlu ki sen Mimar Sinan eserinin camisinin karşısında oturuyorsun. Şu güzellik bile sana yeter diyordum. Yani öyle güzel şeylerimiz oldu bizim camilerin, şükür olsun. Fatih ayrı, başlı başına bir kültür merkezi. Her tarafı yani ayrı bir güzellik, kültür. Babacığım rahmetli taksi tutardı daha çok. Hani onunla gideceksek taksi tutardı. Eğer biz bir annemle gideceksek biz yürürdük. Fatih'e yürürdük, Aksaray'a yürürdük. Yani alışveriş yapacaksak eğer, Aksaray'da şey vardı eskiden, kahvaltı. Onu dedim mi, babam alışverişini orada yapar. Biz yürürdük. Yani bizde öyle araba olayı yoktu. Dolmuş vardı Fındıkzade'den Hekimoğlu Ali Paşa Caddesi'ne dolmuş vardı. Çok gerekli olursa kullanırdık biz. Aksaray'dan da dolmuş vardı ama çok gerekli olursa genelde hep yürürdük biz. Yani bizim burası şeyimizde, kalemizdi. Biz öyle bir araçla gidilecek bir yer değildi. Hala ben bu alışkanlığı devam ederim. Fatih deyince bana araç hiç düşünemem ben. Ben o yolu gene Fındıkzade'den tutar, Fatih Çarşamba Pazarı'na kadar, Çarşamba'ya kadar giderim yani. O çocukluktan kalmış bir şey. Aksaray denilince ben araç bilmem ya. Eğer oraya gidilecekse ben yürüyerek giderim. Küçükhamam'a çocukken komşularla toplanıp gittiğimizi bir kere hatırlıyorum. Küçükhamam'a gittiğimizi. Küçükhamam. Annem hamamı, hani bilmiyorum bunlar şey olacak mı, kesilecek. Annem hamam olayını sevmediği için ama komşularla birlik beraberlik olun hadi gidelim diye Şevke geldiği için biz bir kere hamama gittik ve hamamı da çok seviyorum yani ben. Sonra kayınvalidemle o alışkanlığımı pekinleştirdim ama Karadeniz'de. İstanbul'da Küçükhamam'a gittiğimi biliyorum çocukken. O da komşularımızın, tevşikli komşularla birlikte. Çocukluğumda ben güzel hatırlıyorum. Sularla düşünebiliyor musunuz? Oynuyorsunuz orada şakır şakır sular. Benim çocukluğumda İstanbul'da su kıtlığı çoktu. Ve dedim ya size, bizim kuyu vardı evimizin yanında. Ben o kuyuyu biliyorum. Su çeşmeler çoktu. İstanbul'da hep böyle musluklu şeylerimiz, bidonlarımız vardı bizim. Affedersiniz, lavabolarda, her yerde, mutfakta. Hele o 68-69 döneminde çok su kıtlığı çektiğimizi biliyorum. Yani hep taşıma sularla. Seyit Ömer Camisi bizim bir arkamızdaki cami diyorsunuz. Evet, orayı da biliyorum. Oraya da ailemizle gitmiştik, Seyit Ömer Camisi'ne. Hala ben giderim. Gene orada namaz kılarım. Orada yatanlara, o camiyi yapanlara, sebep olanlara, emeği geçmiş olanlara dua da ederim. Bizim burası Evliyalar Enbiyalar şehri olduğunu orta yaştan sonra keşfettim ben. Çok da mutlu oluyorum. Bizi burada ayakta tutan, Fatih ilçemizi koruyan o Evliyalar Enbiyalar. Zaten ben eğer tarihi camilere gittimse oradaki Evliyalar Enbiyaların, orada ibadet etmiş olan Evliyalar Enbiyaların ruhlarına ruhlarına hediye ederim. Fatiha'mı okurum. Ben onlardan şey yaparım, dua isterim. Yani bizim burası kültür alanından,
Evliyalar, enbiyalar alanında çok kuvvetli bir şehrimiz Fatih. Yani bilemiyorum buranın dışında bu kadar yatırım olan bir yer yok gibi. Merkez Efendi'ye gideriz. Orada ben çocukluğumdan da annemle giderdik. Merkez Efendi camiye gideriz. Sümbül Efendi, Sümbül Efendi, Sümbül Efendi zaten oldu bitti benim hep aklımda. Hep böyle çocukluğumda Sümbül denilince işte annem Sümbül Efendi'ye gittik falan deyince böyle ağaç gelirdi aklıma, böyle sümbüller dolmuş gelirdi. Ondan sonra orası bizim çok kıymetli ecdadımızın yapmış olduğu, bize bırakmış olduğu tarihi yapılar var burada. Allah razı olsun, bir emeği geçmişlere Allah rahmet eylesin. Yani bize çok güzel yapılar, muhteşem yapılar bıraktılar. Sonra Hekimoğlu Ali Paşa Camisi ve Hekimoğlu Ali Paşa Camisi'nde kütüphane denen bir olay var. Düşünebiliyor musunuz? Bunu atalarımız orada yapmış yani. Kütüphaneyi yapmış, bize bırakmış. Davutpaşa Camii, bizim bunlar hep tarihimiz. Ya Allah razı olsun. Davutpaşa Lisesi tarihimiz. Benim erkek kardeşim Davutpaşa Lisesi'nde okudu. Orayı da biliyorum. Oraları da yapıldı. Hep el alındı Uzun Yusuf'ta. Vani Dergahı Uzun Yusuf'ta. Hep oraları her yerde Fatih'in adım attığınız yerde mutlaka tarihi bir cami, evliyalar, enbiyalar şehri burası. İnanın buna inanın yani. Evliyalar, enbiyalar şehri. Ben semt olarak yani hani mekanlar farklılaşmıştır ama ben oradayım. Mesela bir Hekimoğlu Ali Paşa Caddesi'nin üzerinden geçerken benim çocukluk anılarım, annem, babam, yaşayışlarım, gençliğim. Fındıkzade'de şimdi yaşadığım yerde oradan gelirken çocukluğum. Onlar hep ben oradayım. Çocukluğumda oradayım. Hiçbir şeysi yok yani. Hep anılar. Şimdi yok. Komşuluk yok. Zaten ben abimle alt üst oturuyorum binada. Diğerleri ya öğrenci oluyor ya yabancı oluyor. Yani öyle bir komşuluk yok. O ilişkiler yok. Yok. Zaten güvenemiyoruz insanlara. Ama bizim şimdi 60 yıllık komşularımız bizim çocukluğumuzdan gelen annemizin, babamızın tanıdığı işverenler. Yani öyle oturmuş aileler. Onlar olduğu için biz onlardan hiç kopmadık. Şimdi ama insanlara öyle güvenemezsin. Tabii ki daha çok kafeteryalar oldu. Bakkallarımız azaldı. Marketler çoğaldığı için bakkallarımız, eğer bir bakkalımız varsa bizim için ne mutlu. Ben hatta bakkalımıza söylüyorum. Sen bu mahallenin bir bakkalımız var karşımda köşede, adı market. Sen bu mahallenin bizim bildiğimiz diyorum çocukluğundan gözü kulağısın. Bizim için öyleydi çünkü. Bizim mahalle muhtarımız mahallemizin gözü kulağı öyledir. Her şeyimiz anahtarımızı bırakabileceğimiz, güven duyabileceğimiz, çocuğumuz gelecek diye anahtarımızı bırak göz kulak ol diyebileceğimiz. Biz çocukluğumuzdan öyle gördük. Ben hala mahalle bakkallarını öyle görürüm. Şimdi şöyle böyle motosikletler gürültü olayı yoktu. Yani şimdi bu bayağı bir kulak kirliliği. Şimdi en çok sevindiğim şey belediye başkanımız Ergun Turan Bey'in Hekimoğlu Ali Paşa Caddesi'nin üstünü banklar koyup çiçeklendirmesi, oraya ayrı bir güzellik vermesi beni çok mutlu etti. İsterdim ki anneciğim de, annemden sonra oldu. Park açılmıştı ama annemden sonra da isterdim annem oraya getirip oturabilmesini. Hep geçerken onu keşke annem de yaşasaydı da ben onu buraya getirebilseydim diye. Orayı çok güzelleştirdi. Tarihimize sahip çıkıldı. Hep onlar ön plan. Ya asırlar geçiyor. Bizim oralar bir zarar görüyor mu? Depremler oluyor. Allah korusun yangınlar oluyor. Zarar görmüyor. Bize onlar miras, tarihi miras sahip çıkıldığı için çok çok mutluyum. Benim için şimdi orada sadece motosiklette araba gürültüsüydü. Yani biz onları yaşamadık, o gürültüyü yaşamadık biz. Mahalle olarak yaşadık. Arkadaşlar, çocukluk, sokakta oynama. Şimdi yani nerede biz
toplu grup olarak çoluk çocuk oynardık mahallede. Annelerimiz bizi camdan böyle izlerdi, bakardı. Ne yapıyoruz, ne ediyoruz diye. Öyle iletişim de yoktu. Camlardan bizi izlerdi. Akşam eve gelin diye camdan gelin babanız gelecek diye camdan seslenirdi. Baba gelmeden biz mutlaka evde olmalıydık. Ya bizim işte en güzel masum mahalle, sokak. Başka bir şey yoktu ama annem gene camdan bizi gözlemlerdi. Ben surları gördüğümde, dışarı bir yere gittimse surları gördüğümde ben İstanbul'a geldim, vatanıma geldim diyorum. Benim için her şey. Nereye gidersem gideyim. Ben diğer yaşamış olduğum yerlerde hep özlemişim. Bakkalımı, kasabımı, hepsini, mahallemdeki herkesi özledim. Bunu içtenlikle söyleyebilirim.